Evet arkadaşlar, evet Tonguç. 9. sınıf coğrafya canlı yayınımızla başlıyoruz artık. 9. sınıfın sözel dersine de başlayalım. Niye? Çünkü doğa ve insan. Burada insandan kastı sen değilsin Tonguç, yanlış anlama. Doğa derken dağlar, taşlar, ağaçlar, denizler, yapraklar ve insan. Şimdi Tonguç, coğrafya esasında çok zevkli bir ders. Çok kolay bir ders. 9. sınıfta birçok öğrenci coğrafya dersini ya aslında biraz farklı falan diye sevmiyor ama esasında 6. sınıfta da vardı, bu dersi görmüştük. İşte insanlar vardı, dünya vardı, sıcaklık vardı, paraleller, meridyenler, işte dünyanın günlük hareketi vardı. Bu konu gerçekten gerçek hayatta işimize yarayabilecek çok güzel bir konu. Ve şimdi birazdan 9. sınıfın ilk kısmı olan ilk konunun, doğa ve insan konusunun tamamını işleyeceğiz. Konuyu öğreneceğiz ve sen diyeceksin ki çok kolaymış ya, bu çok basit bir şey mi diyeceksin ya. Hava soğuyunca mont giyeriz, hava ısınınca montumuzu çıkarırız kadar basit bir bilgi. Hiç endişelenmemize gerek yok Tonguç. Şimdi bak, birisi demiş ki doğa ve insan. Doğada oluşan, oluşumunda insanların etkili olmadığı unsurlara biz ne diyoruz biliyor musun Tonguç? Öküz diyoruz hocam. Hayır, doğal unsur diyoruz Tonguç, doğal unsur. Yani mesela işte yağmurları... Doğal unsur hocam, öküz. O da doğru gerçi. O da doğru ama mesela yağmuru biz mi yağdırıyoruz Tonguç? Hayır. Dağlar? Hayır, bizle alakalı değil. İnsanlar mı yapıyor dağları? Hayır. Denizleri insanlar mı yapıyor? Hayır. Ağaçları, yeşillikleri, çimenleri, vadileri, ovaları insanlar mı yapıyor? Hayır. Bunlar doğal olarak insanlarla alakası olmayan, doğada zaten bulunan şeyler, Allah'ın zaten yarattığı şeyler, doğal unsur diyoruz. Ama bir de insanların yaptığı şeyler var. İnsanların yaptığı, insan etkisi oluşan unsurlara da insani unsur demiyoruz da yeni bir kelime, beşeri unsur diyoruz Tonguç. Beşer ne demek biliyor musun Tonguç? Beşer şaşar hocam. Beşer şaşar ne demek Tonguç? Yani hiç aklına geliyor mu beşer şaşar? İnsanoğlu şaşar demek. Hakikaten insan şaşırmaya mahkum. Yani insan bazen ben böyle yaparım, ben böyle yaparım diyor ama bazen şaşırabiliyor, bazen çukura düşebiliyor. Bazen, çünkü her şey insan bazen şaşırabileceğini bilmemiz gerekiyor. Şimdi burada da beşer şaşar derken insanı aklına getireceksin. İnsani unsur. Yani mesela köprüleri kim yapıyor? İnsanlar yapıyor. Fabrikaları insanlar. Evleri insanlar. Bu kadar basit. Çöpleri de biz yapıyoruz hocam. Aynen. Yani daha doğru şöyle diyebiliriz. Çevremizde gördüğümüz güzel şeyler, doğal unsurlar, Allah'ın yaptığı şeyler, böyle kötü gibi gözüken kötü şeyler de genellikle insanların yaptığı şeyler. Hocam Burak Şahin Küçük demiş, hocam sayenizde fen lisesine gidiyorum. Mesela biyoloji daha kapsamlı tezindeki videolarda biyoloji Anadolu liseleri için mi yoksa fen liseleri için mi diye sormuş hocam. Aynı zamanda hocam geçen sene sizin için sizin çok faydanızı gördüm. Elif Buray. Canlı yayınlarınız, kitaplarınız, kaliteli anlatımınız, sorularınız kaliteli. Kitaplar dedi, aklımıza geldi. 9. sınıfın akıl haritası. Gördüm, teşekkür ederim. 9. sınıfın akıl haritaları da bomba gibi geldi. Bunu da bu arada 9. sınıflar hani merak ediyorlardı. Kitapları da geliyor zaten. Şu anda diğer kitapları da bitirmek üzereyiz. Akıl notları ile beraber yeni tarzında bak, görüyor musunuz? Bunu okulda yanlarına götürebilirler 9. sınıfta. Tüm konular ayrıntılı, detaylı bir şekilde, yeni haritalar. Mesela bugün işlediğimiz ders neydi Tonguç? Şu an hangi ders yapıyoruz? Doğa ve insan hocam. Coğrafya, doğa ve insan. Mesela coğrafyada okula tamamen destek olacak şekilde süper bir harita daha hazırlandı. Bunlar normal, neredeyse bir konu anlatımlı kitaptan çok daha değerli bilgiler içeriyor. Bunları da zaten şimdi reklama girmeyelim fazla, birazdan gireriz. Ay bunların hepsi 9, ben gidiyorum, bir yararı olmaz, seneye gelirim demiş hocam. Görüşürüz, bye. Şimdi ama şimdiden de çalışmanın faydası var tabii. Şimdi insanların yaptığı unsurlar da beşeri unsurlardır. Şimdi mesela doğanın insan etkisine bakalım Tonguç. Güneydoğu Asya'da, yani bu Bangladeş, Çin, işte ne bileyim Hindistan. Çok merak ediyorum oraları. Oralara gitmelisin Tonguç. Tam senin tipler var orada. Güneydoğu Asya'da temel geçim kaynağı pirinç. Neden biliyor musun Tonguç? Orada yazın çok fazla yağış oluyor. O kadar fazla yağmur yağıyor ki pirinç rahat rahat o sulak ve sıcak yerlerde yetişiyor. İnsanlar diyor ki ya burada rahat rahat yetişiyor madem, o zaman biz pirinç yiyelim diyor. Mesela Türkiye'de pirinç rahat yetişmiyor. Hatta Türkiye'deki pirincin çoğu dışarıdan geliyor, ithal ediliyor yani. Mesela Kastamonu, Tosya'da, Edirne'de bazı yerlerde pirinç yetişiyor ama esas yediğimiz pirincin çoğunluğu uzak doğudan geliyor. Yani bu Güneydoğu Asya'dan geliyor. Neden? Çünkü orada hem hava çok sıcak hem de çok yağışlı yazın. Dolayısıyla pirinç rahat rahat yetişiyor. Adamlar sürekli pirinç yiyebiliyorlar. Veyahut da Tonguç, mesela soğuk iklimlerde. Ahmet Baş demiş ki hocam sayenizde istediğim lisedeyim, çok teşekkürler demiş hocam. Biz teşekkür ederiz Ahmet Baş. Soğuk iklimlerde Tonguç'um, evlerin çatısı dik ve pencereleri küçük yapılıyor. Pencereler neden küçük yapılıyor? Çünkü hava soğuk yani. Pencere büyük olursa bu sefer soğuk girebilir. Ama pencere küçük olunca en azından tuğladan, yalıtımdan soğuk girmez diyorlar. Çatıları neden dik yapıyorlar? Mesela Norveç'te böyle şöyle kocaman dik çatılı evler oluyor. Böyle bir çatı. Neden öyle yapıyorlar hocam? Çünkü kar hemen kayıp düşsün diye. Kar eğer şöyle yapsa, mesela evin çatısı düz olsa. Evin önü kapanır hocam o da kayarsa. Ama olsun, en azından çatının çökme ihtimali azalmış oluyor. Ve böylece eğimle beraber sürekli yağan kar cumburlop aşağı gitmiş oluyor. Dolayısıyla insanlar doğadan etkilenip ona göre yaşayacağını, en basit etkiyi göstereyim, söyleyeyim sana Tonguç. Nedir hocam?
Biz hava soğuyunca mont giyiyoruz işte. Doğanın insana etkisi. Hava ısınınca da montumuzu çıkarıyoruz. Diyoruz ki artık yaz geldi. Bundan sonra tişörtle gezelim. Veyahut da mesela Afrika'da o kadar sıcak yerler var ki adamlar sadece üzerlerine bir tane yaprak alıp geziyorlar. Yani yarı çıplak geziyorlar. Ne kadar ayıp, edepsiz insanlar ya. Ama hava çok sıcak, adam ne yapabilir ki yani? Tabii erkekler belki öyle geziyor. Ama Kuzey Kutbu'nda insanlar sürekli montla geziyor mesela. O adama desen ki yaz geldi hadi montunu çıkar. Çıkaramaz ki, hava çok soğuk. Aynı zamanda insan da doğaya etkide bulunuyor Tonguç. Yani doğa bizi etkilediği gibi biz de insanlar olaraktan ne yapıyoruz? Doğayı etkileyebiliyoruz. Ne yapıyoruz mesela? Akarsular üzerinde barajlar kurarak enerji üretiyoruz. Akarsu böyle akarken biz önüne set çekiyoruz. Mesela şöyle düşün. Diyelim ki şöyle akarsu böyle geliyor la 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 akıp gelirken tamam çok güzel akıyorsun geliyorsun ama derken biz önüne böyle bir set çekiyoruz. Diyoruz ki buraya biz baraj kuracağız diyoruz. Bu set çektikten sonra ister istemez akarsu belli bir süre akamıyor. Akamıyor ama burada birikip tazyik oluşturuyor. Birikiyor. Sonra kapakları açıp akarsuyun enerjisinden faydalanıp yani hidroelektrik enerjiden faydalanıp elektrik üretiyoruz. Ve diyoruz ki oh ne güzel evlerimiz var. Mesela şu anda benim canlı yayın yapmamızı sağlayan Tonguç ikimizin veyahut da şu anda buranın aydınlık olmasını sağlayan şey akarsuyun oluşturduğu hidroelektrik enerji. Dolayısıyla biz ne yaptık? İnsan olarak akarsuyu durdurduk Tonguç'um. Dedik ki hop cumburlop duracaksın. Biz rahatça elektrik üreteceğiz. Bu da insanın doğa etkisi. Veya mesela dağları deliyoruz. Dağlar var biliyorsun. Dağlar normal dağ duruyor. Biz daha hızlı yol alsın diye gidip tünel açıyoruz. Dağların içinden tüneller oluşuyor. Ve böylece diyoruz ki oh daha rahat ulaşım yaptık. Dağın etrafını dolaşmak zorunda kalmadık. Sen şimdi dağa deldin ama insan olaraktan doğaya bir şekil verdin ama senin bu verdiğin şekil belki sana sıkıntı da oluşturabilir. Niye? O dağın içinde eğer tam önlemini almazsan çöküntü yaşanabilir. Veya barajı yaptın ama etrafta eğer yeşillendirme yapmazsan, çevreyi çimlendirmezsen, ağaçlandırmazsan erozyona yol açabilir. Dolayısıyla doğaya etki ederken insanın kontrollü dikkat olması gerekiyor. Bir sıkıntı var galiba Tonguç, sarı ışık yanıyor. Yok hocam onda problem yok. Aynen harika çok güzel. Şimdi bak. Hocam teyzenin kızı fen lisesini tutturmuş demiş Furkan Canbay hocamız. Aferin. Fen lisesine hangi fen lisesine girmiş? Hocam Bedirhan Aydın demiş hocam TEOK kaldırıldığı için bu sene 9. sınıflara ağırlık verecek misiniz demiş. 9'lara zaten ağırlık veriyoruz. Şu anda geçen hafta Mehmet Hoca 2 tane canlı yayın yaptı. Hem biyoloji canlı yayın yaptı hem matematik canlı yayın yaptı 9. sınıflara. 9. sınıf kitapları hazırlandı. 9. sınıf akıl haritaları hazırlandı. Yani şöyle bir harita gerçekten uzayda bile yok. Yani dünyada değil bırak evreni uzayda bile yok. Mükemmel haritalar hazırlandı. Şimdi bir de canlı yayınlarımız da devam ediyor. Dolayısıyla 9. sınıflar hiçbir zaman bizim için ikinci planda kalmadı. Ama tabii ki TEOK kalksa bile 8. sınıflara yönelik çok önemli sınavlar geleceği için, okul yazıları da onların önemli olduğu için 8. sınıflar her zaman 8. sınıf bitmiyor hocam ya. 8. sınıf göz bebeği yani yapacak bir şey yok. Geçen sene sizler göz bebeğimizdiniz. Onlara da tabii ki canlı yayınlarımız devam edecek. Onları artık göz ardı edeceğiz diye bir durum olamaz asla. Sesim gidiyor mu Steve? Evet gidiyor hocam. Tamam. Şimdi doğadan insana yani doğa diyelim ki sen ol Tonguç yani çevremizde gördüğümüz ağaçlar, İnekler, sığırlar, dağlar, taşlar sen ol. Ben de insan olayım. Acaba doğadan insana nasıl bir zarar geliyor? Allah korusun doğal afetler olabiliyor Tonguç. Mesela sel felaketi. Mesela işte felaketi nedir onun adı? Deprem felaketi Allah korusun. Veyahut da erozyon. Bunların hepsi doğanın insana verdiği zararlar. Hocam bir dakika arkadaşlarınızın yorumlarını mı okusak ne yapsak? Tamam bir dakika. Hocam akıl haritalarınızı gösterebilir misiniz? Hemen akıl haritalarını gösterelim. Tonguç akıl haritaları. Hiç korkacağım bir şey yok. Öğrencilere sevdirmek için en kolay, en lokum konuyu 9. sınıfın 1. konusuna koymuşlar. Yani daha zor konularla başlıyordu eskiden. İşte harita bilgisi, dünyanın şekli ve hareketleri falan böyle kazı konularla başlıyordu. Milli Bakan demiş ki çocuklara güzel bir konu başlatalım. Hani müfredat değişti ya biliyorsun Tonguç. Rahatladı mı hocam müfredat? Müfredat rahatladı demişler çocuklara böyle sevgi dolu, pıtırcık, işte böyle yok yağış, rüzgar, nem falan böyle çok güzel bir konuyla başlasınlar. Çocuklar coğrafyadan tiksinmesinler, coğrafyayı sevsinler istemişler. O yüzden biz de sana sevdirecek şekilde devam ediyoruz. Şimdi doğanın insan etkisi, doğal afetler doğanın insan etkisine örnektir Tonguç. Yani depremler doğanın insan etkisidir. Yani insanlar deprem yapmıyor ki doğa deprem yapıyor. Yani Allah diyor ki biraz sallayalım diyor. İnsanlar depremden kendine geliyor ve bu doğanın insan etkisi. Sel felaketi doğanın insan etkisi. Erozyon, hortumlar, felaketler. Mesela şimdi bu kasırga var ya. Neydi? Sabrina mıydı? Irina mıydı? Öyle bir kasırga var. Rina mı? Ne öyle bir isim var. Hocam. İşte neyse. Maria işte neyse Amerika'da. O mesela doğal bir afet. İklim, nem ve yağış, bulutlar, yağmurlar, kar kış olması, havanın sıcak olması, rüzgarlar, iklim doğanın insan etkisi. Dağlar, platolar, mesela sen yol yapacaksın karşına dağ çıkıyor. Bu doğanın insan etkisi. Bitki örtüsü, bazı yerlerde portakal yetişirken bazı yerlerde yetişmemesi doğanın insan etkisi. Topraklar doğanın insan etkisi. Havanın soğuk olup
beni ister istemez Geçmiş olsun hocam. birazcık nezle yapması doğanın insana etkisi. Veyahut da işte havanın soğuk olup seni hasta etmesi doğanın doğaya etkisi diyebilir miyiz? Ya da doğanın insana yok. Gene insan, sen de insansın. Sular, denizler, göller böyle. Peki insanın doğa etkisi var mı? Olmaz mı? İnsan doğaya her zaman gibi bak neler? Çevre kirliliği. En azından çiş yapıyoruz hocam doğanın üstünde. Aynen, oraya bir azot döngüsüne katkıda bulunuyorsun. Hava, toprak, suyu kirletiyoruz. Bu insanın doğaya etkisi. Kentleşmeyle araziyi kullanıyoruz. Tarım arazilerini, ormanlık arazileri yıkıp yıkıyoruz. Kentleşiyoruz. İnsanın doğaya etkisi. Tarım ve hayvancılık yapıyoruz. Bak bu güzel bir şey. İnsanın ekonomik faaliyetleri, insanın doğaya etkisi. Turizm, ulaşım, ticaret ve sanayi için dağları delmemiz insanın doğaya etkisi. Yerleşmeler, geçici yerleşme, kalıcı yerleşme, göçler, bunların hepsi de insanın doğaya etkisi. Şimdi Tonguç, bir de coğrafya genel olarak 3 tane temel ilkesi var bak. Bundan üniversite sınavında son 3 yıldır soru geldi şu anda gösterdiğim sayfadan. Dolayısıyla az önce söylediğim sayfalardan da soru geldi. Dolayısıyla üniversite sınavında soru geldiği için buradan sen de okul yazılımında buradan soru geleceğini bil. Mesela şu sayfadan okul yazılımında 1. dönem 1. coğrafya yazılımında soru gelir Tonguç. O yüzden buraya dikkat edin. Nedir? Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Birincisi dağılış ilkesi, nedensellik ilkesi ve karşılıklı ilgi ilkesi. Dağılış ilkesi nedir? Eğer bir şeyin nerede olduğunu soruyorsa kitap sana, bir şeyin nerede olduğunu anlatıyorsa, bir şeyin nerede olduğu sorgulanıyorsa bu coğrafyanın dağılış ilkesiyle alakalı. Mesela dünyada en az yaşanan yerlerden biri Büyük Sahra Çölü'dür. Bak yerle alakalı. Nerede en az yaşanan yer? Büyük Sahra Çölü. İşte Atakama Çölü. İşte Gobi Çölü, Taklamakan Çölü. Bunlar hep coğrafyanın dağılış, nerelere dağılmış, nereler en az yağış alıyor, bu nerede sorusuna cevap verdiği için bu dağılış ilkesiyle alakalı. Ama çöllerdeki dinamik yüksek basınç kuraklığa neden olur. Bu ise nedensellik ilkesiyle alakalı. Neden kuraklık olur? Çünkü çöllerde yüksek basınç var. Çöllerde Tonguç yüksek basınç alçalca hava yapıyor, havayı kurutucu etki yapıyor ve ister istemez Hocam de... Melik Elif Çağlar demiş ki hocam bugün matematik işledik. Hoca sizi izleyip gelmiş örneklerinize kadar hepsini aynı yaptı demiş. Hocam YGS için de böyle bir video çeker misiniz demiş. Nur soyadı boş ver hocam. Şu anda YGS için de çekiyor gibiyiz. Akıl notları şu anda satılıyor demiş Ata Akar hocam. Ondan sonra Evet. OYOP Himmet. Sonra akıl notları hocam, çıkıyor, çok güzel. ilgili değil ama TEOK'ta bilmem olacak okulların sınavı nasıl gireceğiz demiş. Onların Ondan hepsini sonra, açıklayacaklar. Siz çalışmaya devam edin 8'ler. Hocam 8'ler 9'u izleyebilir mi demiş hocam Mümüne. 8'ler 9 izleyebilir. Konya. Sıkıntı yok fakat 8'ler bence bir an önce okul yazılarını çalışsınlar, sınıf anahtarlarının videolarını izlesinler. 8'e daha çok çalışmalar daha faydalı olur onlar için. Bunu yani genel kültür açısından izleyebilirler. Ama 8. sınıf videolarımızı izlemeleri, sınıf anahtarındaki videoları izlemeleri onlar için daha faydalı olur. Şimdi, Hocam Alperen Sezgin gibi hocam tarih neden yok akıl haritalarına demiş. çünkü tarihle alakalı çok kolay bir sistem getirdiler. Çok rahat bir şey getirdiler. Tarihle alakalı sınıf anahtarlarımızdan çalışmaları 9. sınıfı ve aynı zamanda tarihin kitabı da çıkıyor. Çok güzel konu anlatımlı, süper eğlenceli konu anlatımlı bir kitap çıkarıyoruz. O kitap da yakın bir zamanda matbaaya gidiyor. Onu aldıkları zaman zaten hiç gerek kalmayacak tarihin şeyine. Hocam İlknur Büker demiş ki hocam sizin sayenizde hukuk fakültesini kazandım. Erdoğan'la görüşme şansı kazandım. Sizinle beraber gitmek, sizi tanıtmak ve daha iyi bir yere gelmek istiyorum. Lütfen bana yardımcı olun demiş. Tebrikler İlknur Biçer. İnşallah hedeflerine ulaşırsın. Güzel bir gelecek seni bekler. Şimdi, Erdoğan'a da selamlar hocam. Erdoğan dedi, Tayyip Erdoğan olabilir Tonguç. Yanlış okumayalım, karışık olmasın. Nedensellik ilkesi çöllerdeki dinamik yüksek basınç kuraklığa neden oluyor. Yani neden çöller o zaman Cumhurbaşkanımıza selamlar hocam. Aynen, Cumhurbaşkanımız zaten TEO kaldırdı, öğrenciler bayram yapıyor. Şu anda birçok yerde, birçok şehirde dans ve müzikli gösteriler var. Birçok ilde lastik yapıp üstüne attılar. Nevroz bayramı gibi çocuklar bayram yapıyorlar. Gerçekten çocuklara şeker gibi bir hediye verdi. Dedi ki çocuklar TEOK yok. Ama çalışkan öğrenciler için tabii ki sınavlar devam ediyor. Tembel öğrenciler için güzel bir bayram olması Tabii ki her zamanki gibi kitaplar ne zaman çıkacak sorularıyla Nur Sena Özbay karşımızda hocam. Kitaplar çıktı esasında ama onu yalnızca saklıyor musunuz? onu yalnızca şeyler görebiliyor, yani bazıları görebiliyor. Şaka kitaplar çıkıyor. Bak mesela akıl notları çıktı. Akıl haritaları çıktı. Yani o kadar diyeyim. Bak bunların hepsini şu anda kırtasiyelerden, Tonguç mağazadan, Tonguç Akademi'den rahatlıkla bunlara ulaşabilirsin. Tonguç Akademi'de bunların hepsini. Hatasız olsun diye çok uğraştığınızı söylüyorlar. Söylentiler var hocam bazı söyler. Ya bunlar YGS ile de birebir örtüştüğü için yani şu haritayı sen YGS'de de soruların yarısı için kullanabilirsin. Dolayısıyla isteriz mesela şu konu YGS geliyor. Dolayısıyla YGS kitabı çıkarmak kadar zor 9. sınıf kitabı çıkarmak. Hocam tırnaklarınız lens mi demiş Ali Kara hocam. Hocam biyoloji neden yok demiş Mehmet Yüksel hocam. Tırnaklarım lens mi derken nasıl yani? Ne zaman akıl haritaları gelecek üyeyim demiş İleyna Yılmaz. Ondan sonra Gaye Karaçelik İngilizce Almanca yok mu demiş hocam. İngilizce ve Almanca da gelecek yakın zamanda. Zaten Tonguç kanalımıza İngilizce Almanca videoları yüklemiştik zamanında.
Şimdi nedensellik ilkesi, eğer neden sonuç içerisinde bir cümle verirse nedensellik ilkesi vardır diyeceksiniz. Karşılıklı ilgi ilkesi Tonguç'um, nemin az olduğu yerlerde fiziksel çözüme görülür. Fiziksel çözümün az olduğu yerlerde, çok olduğu yerlerde nem fazladır. Nem azdır. Yani böyle karşılıklı bir ilgi var. Mesela çöllerde Tonguç hava aşırı kuraktır. Nem azdır. Dolayısıyla gündüz hava çok sıcak olur, geceleyin de çok soğuk olur. Bu da sıcaklık farkına yol açıyor. Dolayısıyla her şey, kayalar paramparça olur. Her yerde de böyle çöllerde böyle hilal şeklinde Barkan adını verdiğimiz kumullar oluşur. Bunlar hep birbiriyle... Barkın diye arkadaşım var hocam. Hocam Mert Özkan demiş ki 9.1 akıl haritası elime ulaştı, süper, çok sağ olun, elinize sağlık demiş. Aynı zamanda hocam Friendship Minecraft demiş ki siz bizim arkamızdaysanız biz de sizin yayındayız demiş hocam. Yanımızdasın, tamam, çok güzel. Çok yayındayız, o da güzel. 9. sınıf anahtarını almaya çalışıyorum, kapıda ödeme yok mu demiş hocam. 9. sınıf paketinde var değil mi hocam? Evet. Sınıf anahtarını alırsan videoları izleyebiliyorsun ama paketi alırsan akıl notlarını ve akıl haritalarını sana ücretsiz diğer dersler gelecek mi demiş Pınar Akkaya hocam. Ya zaten 9 sınıfları yalnız bırakmayacağımızı geçen hafta 2 canlı yayın, 2 tane bomba canlı yayın yaparak gösterdik. Bu hafta da sözel canlı yayınımız var. Abdullah Şebaplı kalite akıyor, böyle devam edin hocam demiş. Elit bir kalitemiz var, onu kabul ediyorum ben de. Şimdi bak, coğrafyanın konusuna baktığımızda birincisi hava küre. Yani gökyüzünde gördüğümüz bu bulutlar falan hava küreyi oluşturuyor. Atmosfer. Sonra su küre, yani bu göller, okyanuslar, denizler, ırmaklar, akarsular, yeraltı suları su küreyi oluşturuyor. Sonra taş küre var, litosfer, yani bu kayalar, taşlar, işte dağlar, kumlar, bunların hepsi taş küre oluşturuyor. Ve tabii ki canlı küresi, yani biyosfer. Biyoloji zaten canlı bilimi demek. Burada da ağaçlar, canlı olan, işte hayvanlar, insanlar, öküzler, sığırlar, bunların hepsi canlı küresini oluşturuyor. İlknur Biçer diyor ki hocam siz de yanımda olun istiyorum. Sizi tanıtıp daha iyi bir Tonguç Akademi olsun istiyorum. Zaten çok kötüsün. Daha iyi. Herkes tanısın, herkes iyi bir yere gelsin. Eğer benimle gelirseniz çok iyi olur lütfen hocam demiş. O İlknur, eğer sen ciddi olabilir hocam yani. İlknur, eğer gerçekten böyle bir şey olursa katılmak isteriz. Zaten bizim Milli Eğitim Bakanlığı da birkaç kez davet etti, gittik onların toplantılarına da. Eğer öyle bir şey olursa, seni davet ettilerse tabii ki Cumhurbaşkanı'na yaptığımız biz de arada bir şey... kaynarsak çok seviniriz hocam. Aynen, biz de başka şeyleri kaldırması için Cumhurbaşkanı'na başkanım şunu da kaldırın diyebiliriz. Cumhurbaşkanı'na tanışmak için ne verdiniz hocam? Yani bir şey yani tabii ki tanışmak güzel bir şey. İnsan tanışmak ister, bir devletin lideriyle tanışmak ister ama burada bence dersi kaynatmaya çalışıyorsun Tonguç. Sen de İlknur'dan fırsat buldun, dersi kaynatmaya çalışıyorsun. Ama burada kesin olan bir şey varsa nedir? Coğrafya canlı yayınımız devam ediyor. Şimdi birincisi Tonguç'um, coğrafya 3 kısma ayrılıyor. Birincisi fiziki coğrafya. Yani fiziki coğrafyadan kastımız ne? Yeryüzü şekillerini inceleyen coğrafya. İkincisi... Vücut şekillerini inceleyen fizik. Benim fiziğim çok iyi hocam. Hayır, senin fiziğin değil oğlum, yeryüzünün fiziği. İkincisi beşeri ve ekonomik coğrafya. Yani insanları ilgilendiren, beşer, şaşar demiş ki beşeri ve ekonomik coğrafya. Bunlar tamamen insanlar ve ekonomiyle alakalı kısmı. Üçüncüsü de Tonguç'um tabii ki de bölgesel coğrafya. Yani belli bölgelerin iklimlerini inceleyen coğrafya diyebiliriz. Mesela Tonguç'um diyelim ki nüfus coğrafyası ne yapacak? Nüfus artışını, kır ve şehir nüfusunu, nüfusun yaş ortalamasını, cinsiyet, eğitimi özelliklerini, işte nerelerde nüfus yoğundur, Türkiye'de nerede nüfus yoğunluğu fazla, nerelerde erkek nüfus fazla, mesela diyelim ki doğuda kadın nüfus daha fazladır Tonguç. Bunu biliyor musun? Niye? Çünkü erkekler batıya iş bulmak için göç ediyor. Ama batıda da erkek nüfus fazladır. Niye? Mesela İstanbul'da erkek nüfus daha fazladır. Niye? Çünkü iş bulmak için, para kazanmak için bir sürü erkek farklı kentlerden İstanbul'a geliyorlar. Mesela bu tamamen nüfus coğrafyasıyla alakalı bir şey. Hocam Şener Emre demiş ki hocam 9.1 akıl haritalarını herhangi bir kırtasiyeden alabilir miyim demiş. Alabilirsin. Hangi kırtasiyeden alabilirim hocam? Tonguç Akademi'nin satış noktası olan kırtasiyeler var. Yani Tonguç kırtasiyeler bunlar. Satış noktalarımız. Herhangi bir kırtasiyede gidip ben Tonguç'un akıl haritasını istiyorum kardeş bana verir misin dediğinde adam da bize zaten ulaşabiliyor. Tonguç mağazadan, Tonguç buradan ulaşabiliyor. Ama sen ister internetten sipariş edebilirsin. Yok hocam ben kırtasiyeden almak istiyorum dersen de gidersin kırtasiyeye. Ya biz 9. sınıfın kitaplarını, akıl haritalarını istiyoruz dersen eğer Tonguç satış noktasıysa, kitaplarımızı satan bir yerse verir. Değilse de zaten bize ulaşabilir. Tarihi coğrafyaya baktığımızda tabii ki coğrafyanın tarihle alakalı kısmıyla ilgili. Ulaşım coğrafyası yine ulaşım üzerine etkili olan faktörler, mesela kar yağdığı zaman ister istemez yollar kapanıyor. Bu ulaşım coğrafyasıyla alakalı. Ticaret coğrafyası yine ticarete konu olan coğrafi olaylar. Yani mesela bu İpek yolu vardı ya Tonguç, baharat yolu vardı tarih dersen hatırlarsın, sosyal bilgiler dersinden 7. sınıfta. İpek yolu, baharat yolu, ticaret coğrafyası, kültürel coğrafya, sanayi coğrafyası, bunların hepsinde
özne yani esas kişi insan olduğu için bunlar beşeri ve ekonomik coğrafyaya giriyor. Ama fiziki coğrafyada ise Tonguç mesela diyelim ki kartografya demişiz. Kartografya haritalarla alakalı. Bak buraya şöyle küçükçe hemen parantezini yazalım. Haritaların incelenişiyle alakalı. Yani haritalar nasıl hazırlanır? İşte haritalardan nasıl faydalanır gibi konular kartografyaya giriyor. Veya doğal afetler coğrafyası, yeryüzünde işte hortumlar yaşanıyor, kasırgalar yaşanıyor, depremler yaşanıyor, fay hatları nerededir bunlarla alakalı. Hidrografya Tonguç, hidro su demek. Dolayısıyla sular coğrafyası. Yeryüzündeki akarsular, göller, okyanuslar, denizler, yeraltı suları bunların hepsi su yazıyorum şöyle. Su yazdığımız zaman hidrografya diyeceksin. Toprak coğrafyası zaten adı üzerinde. Yeryüzünde çeşitli çeşitli topraklar var Tonguç. Mesela Akdeniz'de kırmızı topraklar dediğimiz terra rosa görülüyor. Doğu Anadolu'nun toprağı mesela Çernozyum toprağı çok verimli toprak. Dünyanın en güzel verimli Hocam toprakları. bunları nasıl ezber biliyorsunuz? Gerçekten de gigabaytlarınız var yani. Hayır Tonguç bunlar son derece keyifli, çok zevkli. Mesela diyelim ki Erzurum'a gittin. Yerde toprak görüyorsun, bakıyorsun. Allah bu ne toprağı, çok farklı diyorsun. Hemen coğrafya kitabını açarsan veya sınıf anahtarımızı izlersen. Topraktan geldik, toprağa döneceğiz. Aynen yani. Zaten topraktan yaratılacak toprağın ne olduğunu da bilmiyoruz. Topraktan su içiyoruz hocam. Ondan sonra toprağı işiyoruz. Aynı şey hocam. Gerçekten topraktan çok bilimsel geldik, bir toprağa açıklama. dönüyoruz yani. Gerçekten bilimsel Hepimiz ve aslında suyuz hocam. bilimsel. Bu yalnız Benim beynimin %99'unun su olduğunu söyleyebilirim hocam. benim bu sandalyeye gittikçe kendimi Sezercik gibi hissediyorum. Hocam sizin sayenizde istediğim liseyi kazandım. Çok teşekkürler demiş Eren Hoca hocam. Sekizler duymasın bu. Hocam beğenileri arttıralım. Like'a yüklenin demiş hocam. Pınar Aynen. Akkaya Eğer hocam. videomuzu beğendiyseniz size olan Hocam, desteğimizi like atın. Gınaksi demiş ki Konya'da var mı kırtasiyeniz acaba hocam Var. demiş. Konya'da da en iyi kırtasiyeler yine Tonguç'un kitaplarına yardımcı oluyorlar. 9. sınıf kitaplarına, bu akıl notlarını, akıl haritalarını alabilirsiniz oradan da. Ve diğer kitaplarımıza geliyor. Galiba matematik ve şeyde gitmek üzere değil mi? Gitti gibi matbaaya. Matematik 9. Evet hocam. Evet, çok güzel. Hep matbaaya gidiyor. Her hafta matbaaya gidiyor zaten hocam. Yok gidiyor artık inşallah. Şimdi demişiz. Hocam Nur demiş ki hocam yakışıklı mısınız demiş. Nasıl yani? Hocam yakışıklı mısınız yoksa çirkin misiniz? Öğretmenler genelde tipsiz olur. Biz de tipsiziz arkadaşlar. Buradan da, o yüzden gözükmüyoruz zaten. Yani Hocam, hem Mehmet Hocam o yüzden sakladınız kendinizi. Aynen. Şimdi gözüksek çocuklar diyecekler ki Allah hocam, gerçekten tövbe yarabbim bismillahirrahmanirrahim yani, diyecekler. Hocam beni çıkarmamanızı çok net anlıyorum da siz kendinizi niye çıkarmıyorsunuz hocam? Ben gerçekten de şeyim hocam. Yani ne oldu biliyor musun? Olay şöyle oldu. Biz İnsanın göz zevkini bozacak kadar hukuki bir sorun değil. Yok öyle değil. Şöyle oldu. Doğruyu söyleyelim şimdi. Allah'ın yarattığı her varlık güzeldir ama Sen güzel değilsin. hayır, videoları çekerken bizim bir arkadaş vardı, yönetmen dedi ki önce bizi koydu ekrana, böyle bizle beraber çekti videoyu. Dedi ki çok güzel oldu ama dedi acaba siz gözükmeseniz daha mı iyi olur dedi. Ya hocam gerçekten de hakaret üstüne Aynen hakaret. dedi ki siz gözükmeseniz daha mı iyi olur, dedi ki niye ya, ne oldu falan. Ya bir de siz deneyelim belki öyle daha çok tutar dedi. Biz siz versiyonunu denedik, çok tuttu. Çocuklar Tonguç Akademi Türkiye'nin 1 numaralı eğitim kanalı yaptılar. Dediler ki bak bu tuttu, öbürünü kaldıralım dediler. Sonra bizim gözüktüklerimizi kaldırdık. Sonra tutan bir modelden devam ettik. Yani çünkü diğer türlü sıkıntı yaşanabilir dedi adam. Allah razı olsun ondan da, kendisini tebrik ediyoruz buradan. Şaka bir yana devam edelim. Hocam Esma Nur Aydın demiş ki kartografya ikisinde de var demiş hocam. Kartografya mı? Burada da var, burada da var hocam. Evet, burada da var, burada da var. Bu yanlış olmuş. Burada yanlış yazılmış. Burada ister istemez gözden kaçmış. Bak iki öğrenci. Hocam gerçekten de Esma Nur Aydın'a teşekkür ederiz buradan. Aynen. Burada hata oldu. Kimsenin göremediği bir hatayı gördük. Aynen, burada bir sıkıntı yaşanmış. İster istemez yazan arkadaş. Bunu biz yazmıyoruz arkadaşlar. Bizi yazan bir arkadaşımız, hatta kendisi gözleri şu anda sıkıntılı. Hocam Kenan Aysan Şirinevler'de şubeniz var mı? Dilara Yücesoy Sivas'ta şubeniz var mı demiş. Evet var. Her yerde Tonguç Akademi.com'a girdiğiniz zaman Türkiye'nin neresinde kırtasiyelerimiz olduğunu görebiliyorsunuz. Tonguçakademi.com'da işte Sinop'ta, Muş'ta, Bitlis'te, Van'da, Eskişehir'de, Kayseri'de, Uşak'ta, Nevşehir'de, Edirne'de her yerde görüyoruz. Satış noktalarımız var. Tonguç Akademi'nin satış noktalarını Tonguçakademi.com'dan ulaşabilirsiniz. Oraya girip burada varmış diyerekten gidebilirsiniz. Olmayan mesela siz kırtasiyenize gittiniz, diyelim ki atıyorum Yozgat'tasınız. Yozgat'ta kırtasiye dediniz ki arkadaş benim işte 9. sınıf akıl haritası almak istiyorum ya işte 8. sınıf kitap almak istiyorum. Lütfen satın dediğiniz zaman da onlar bize ulaşıyorlar. Şimdi toprak coğrafyası dedik, her yerin farklı toprakları var dedik. Mesela dünyanın çok ilginç bir bilgi Tonguç, şaşıracaksın. Dünyanın en verimli ve en güzel bölgesel toprağı nerede Türkiye'de biliyor musun? Erzurum'da. Erzurum toprağı, kara topraklar dediğimiz Çernozyum toprağı en verimli toprak. Tabii ki delta olan topraklar da değerli ama bunları da bilmemiz gerekiyor. Veyahut da mesela hani alanların mayaları sağlam.
Aynen, toprak. Klimatolojiye baktığımızda iklim coğrafyası, klima, iklim diyoruz yani, oradan geliyor. Biyocoğrafya yine Tonguç'um çok zevkli. Bitki ve hayvan topluluklarını inceliyor. Jeomorfoloji Tonguç'um yeryüzünün şekillenmesine etkili olan iç ve dış kuvvetleri, yani dağlar, taşlar, platolar, bunları inceliyor. Şimdi gelelim coğrafyanın yararlandığı bazı bilimlere bakalım Tonguç. Sence coğrafya dersinden sonra senin en sevdiğin ders hangisi? En sevdiğin ders coğrafya. Coğrafyadan sonra hocam en sevdiğim ders beden dersi hocam. Beden dersi. Beden dersinde çok güzel takla atıyorum hocam. Aynen. Bana taklacı Tonguç derler. Taklacı Tonguç derken inşallah mecaz anlamda kullanmıyorlardır. Gerçek anlamda kullanıyorlardır. Şimdi bakalım. Coğrafyanın yararlandığı bilimlerde tarih, sosyoloji, etnoloji, antropoloji, bunları bilmemiz lazım. Coğrafya tarihte nasıl yararlanıyor? Tabii ki tarih geçmişteki olayları inceliyor. Ama geçmişteki olayları incelerken mesela Fatih Sultan Mehmet ne yapmış? Haliç'te zincirler yapıldığı için gitmiş dağların üzerine tarla başından indirmiş denize suları. Şimdi sen gemileri pardon. Şimdi bu gemileri indirirken sen eğer oranın coğrafi özelliklerini bilmezsen masal anlatıyorlar zannedersin. Ama gerçekten o bölgenin coğrafi özelliklerini bilirsen veyahut da mesela Türkler Orta Asya'dan göç etmek zorunda kalmışlar. Mesela eski Türkler, işte Göktürkler, Uygurlar, Hunlar dediğimiz Türkler Orta Asya'dan göç etmiyor. Niye? Daha verimli bir iklime, daha yağışlı, daha tarım yapılabilecek arazilere göç etmişler. İşte bunlar yine coğrafya ile tarihin iç içe olduğunu gösteriyor. Sosyoloji Tonguç'um toplum bilimidir. Yani society İngilizce'de toplum demek. Sosyolojide toplum bilimi demek. Toplumların hayatını etkileyen, toplumların yaşayışını etkileyen her şey coğrafyayla bağlantılıdır. Yani soğuk yerde yaşayan insanla sıcak yerde yaşayan insanın davranışları çok farklı oluyor. Mesela sana şöyle ilginç bir bilgi vereyim. Soğuk insanlar soğuk mu olur, sıcak insanlar sıcak mı olur hocam? Çok önemli bir soru. Çok güzel bir soru sordum. Bak şimdi dünyada Tonguç, şurası ekvator ya. Türkiye şuralarda bir yerde. Tamam, orta kuşakta bir yerde. Dünyada şu kutuplara yakın yerler, şu maviyle çizdiğim yerler çok soğuk Tonguç. Kutup ayıları. Kutup ayıları var orada. Ve normal Eskimolar var. Şu kırmızıyla çizdiğim ekvatoral bölge ise, çöllerin olduğu bölgeler ve ekvatoral bölge ise çok sıcak. Buradaki insanlar hava çok sıcak olduğu için hep böyle sıcaktan mayışmış durumdalar. Buradaki insanlar şu soğuk bölge, hava çok soğuk olduğu, bunlar da mayışmış durumdalar. Ama şu yeşille taradığım orta kuşakta dünyanın en hareketli insanları yaşıyor. Mesela Amerika burada, Avrupa burada. Latino, Danso, Kuduro. Kudur mu oğlum, bir dakika. İşte Türkiye burada, Çin burada. Yani orta kuşak dediğimiz yerde ise hava bir sıcak bir soğuk olduğu için insanlar bir sıcağa hazırlanıyorlar, bir soğuğa hazırlanıyorlar. Havalar soğuyunca mont giyiyorlar, havalar sıcak mont çıkarıyorlar. Hemen ona göre mont giyiyor. Ama buradaki adamlar hep önlerinde yaprak geziyorlar böyle rahat rahat. Oh, hava hep sıcak. Buradaki insanlar hep mont giyiyor. Aman ne hissediyor yani. Abi yaz geliyor mont. Yani ne yazı oğlum, burada hep kış. Veya buradaki abi kış geliyor mont alalım işte çalışalım. Yok abi, burada hep yaz. Yani buradaki insanlar, bu sıcak bölgedeki insanlar yaşayışlarına yansımış. Buradaki orta kuşakta relax insanlar. Aynen. Ama biz mesela ne yapıyoruz? Kış geliyor mont alacağız. Yaz geliyor tişört alacağız. Yazın havuza... Fashion is Milano. Ne diyorsun? Saçma sapan şeyler anlatıyorsun. Milano falan. Allah'ım yarabbim ya. Şimdi Tonguç'um... Milano moda haftasına katılmayı planlıyorum hocam. Ya Tonguç gerçekten çok kaliteli bir insan olduğunu bir kez daha karizmatik cümlelerle kullanaraktan kendini gösterdin. Etnoloji dediğimiz şeyin ne olduğunu ben de bilmiyorum Tonguç. Şaka, biliyorum tabii ki halk bilimi. Halk bilimi derken etnografya zaten halkları inceliyor. İlkel toplumların kültürlerini inceliyor ve o toplumlar acaba neden bu tarz bir yaşayışa sahip olmuşlar? Bunun coğrafyayla alakası var mı diye incelerken coğrafyadan faydalanıyor. Hocam Firdevs Yıldız demiş ki hocam zaten siz çok yakışıklı olduğunuzdan yüzünüzü saklıyorsunuz. Ben biliyorum demiş hocam. Teşekkürler Firdevs. Gerçekten bize böyle bir şey söylüyor. Haddinden fazla iltifat ettiği için. Haddinden fazla iltifat ettiğin teşekkür ediyoruz Firdevs'im. Gerçekten neyse sıkıntı hocam yok. ben 991 akıl haritası sipariş ettim. Ne zaman gelir demiş Bekir Kaya hocam. Eğer bugün sipariş ettiysen en kısa zamanda, yani yarın ya da bir iki gün sonra gelecektir sana diye düşünüyoruz biz böyle. Hocam Beyza Muhtar demiş ki arkadaşlar Tonguç Akademi'de Türkiye haritası var. Orada her satış noktasını gösteriyor. İsterseniz oradan bakabilirsiniz demiş. Teşekkürler Beyza. Beyza sen asist yaptı bize, yani şu anda pas verdi, yardım etti, sağ ol. Hocam sınıf paketinde akıl haritası var mı demiş. Bir de sınıf paketi alınca kapıda ödeme çıkmıyor demiş. Kapıda ödeme ile ilgili niye çıkmıyor hocam? Kapıda ödeme gelecek. Kapıda ödeme çıkacak. Sıkıntı yok. Şu anda sınıf paketini aldığında akıl notlarını ve akıl haritalarını tabii ki... Sistem değişikliğinden dolayı bir problem var. Sistem değişikliğinden dolayı bir problem var ama kredi kartıyla da sipariş edebilirsin. Yani Tonguç Akademi'ye güvenebilirsin. Yani aslında sıkıntı yok ama eğer kredi kartı yoksa kapıda ödeme yapacaksan da sınıf paketi aldığında akıl notları ve akıl haritaları tabii ki hediye olarak geliyor sınıf paketi alanlara. Hiç sıkıntı yok. Muhammed Efe demiş hocam ben dün sınıf anahtarını aldım demiş hocam. Şimdi İngilizce ekleyin demiş ama İngilizce Anadolu liselerinde farklı. Mesela bak fen, fizik, kimya, biyoloji, matematik, tarih, coğrafya, Türk Dil Edebiyatı bütün okullarda aynıdır arkadaşlar. Yani bizim İstanbul Erkek Lisesi'ne giden öğrencimiz de oluyor. Normal Apaçiler Lisesi'ne giden öğrencimiz de oluyor. Düz Lise'ye giden de, Anadolu Lisesi'ne giden de
Türk tarihini, Türk coğrafyasını, Türk dili ve edebiyatını, fiziği, kimyayı, matematiği benzer zorlukta, benzer müfredattan öğrenir. Ama Anadolu liseleri ve fen liseleri İngilizce dersinde biraz farklılaşırlar. Veyahut da fen liseleri biraz daha ağır, fizik, kimyada biraz daha ağır konuları daha erken görebilirler. Dolayısıyla sen fizik, kimya, biyoloji, Türkçe yani Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya konularına çalıştığında tüm sınıflar için ortaktır. Ama İngilizce'de Anadolu Lisesi'ne gidenle normal devlet okuluna giden hoca farklı farklı kitapları seçtiği için İngilizceye karışıklık olur diye İngilizce'de biz 9. sınıfta video yüklemedik. Ama sen normal İngilizce videolarımızı izleyerekten yine kendi İngilizcene katkıda bulunabilirsin. Yani ama diğer Türk Dili Edebiyatı, tarih, coğrafya, fizik, kimya, biyoloji ve matematik derslerinde bütün sınıflar, bütün okullar benzer müfredatı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı müfredatı uygulamak zorunda. Hocam İlknur Biçer demiş ki hala hocam lütfen kabul edin benle gelmeyi demiş hocam. Tamam kabul ediyorum, ne yapayım, yapacak bir şey yok. Geliyoruz o zaman. Saat kaçta? Ama şimdi canlı yayın var birazdan. Şimdi bak, antropoloji, ırk bilimi, ırkların da nasıl coğrafyadan etkilendiğini bilmemiz lazım. Jeofiziğe baktığımızda Tonguç, jeofizik yer yuvarlağını bir bütün olarak inceliyor. Yani yer yuvarlağı derken hani dünyanın şekli var ya, geoid şekli, kutuplardan basık şekli. Yer yuvarlağını bir bütün olarak fiziksel metotlar inceleyen bir bilim dalı. Jeolojiye baktığımızda yer bilimi, onu da yazalım. Bunların ne olduğu sınavda çıkabilir Tonguç'um. Jeodeziye baktığımızda ise dünyanın şeklini ve boyutlarını inceliyor. Dünyanın şekli ve boyutlarını inceleyen bir bilim dalı. İktisat zaten ekonomi demek Tonguç. İktisatla alakalı insanlar iktisada bağlı olarak, ekonomik kaynaklara bağlı olarak hareket edebiliyorlar. Efendim? Bir dakika hocam, ufacık bir... Tamam, devam etsin. Hemen bitiriyoruz zaten, az kaldı. Şimdi biyolojiye baktığımızda canlı bilimi, zaten biyo, canlı demek, biyosferde canlıların olduğu küreydi. Canlı bilimi dedik. Aynı zamanda pedolojiye baktığımızda toprak bilimi Tonguç. Bunu hoca sınavda sorar. Böyle garip şeyleri hocalar... Tövbe yarabbim. Evet. Pedoloji ne demek hocam ya? Yok, pedoloji, toprak bilimi, canlı bilimi, biyoloji, toprak bilimi, pedoloji, meteoroloji zaten hava küreyi, yani hava bilimi değil, hava meteoroloji olayları var ya, biliyorsunuz zaten, havalar soğuyor, yağış geliyor. Litoloji, ya diğer deyişle petrografi ise tabii ki taş bilimi, yani taşlar nerelerde parçalanır, hangi iklimlerde taşların ufalanması daha kolaydır. Bunu Beyza Gülep demiş ki ben geçen sene paket aldım, hala devam ediyor. Ne zaman bitecek ha falan demiş. Paket bitmez, Evet. çok güzel. Şimdi fiziğe baktığımızda ise fiziğin ne olduğunu biliyoruz. Madde ile enerji arasındaki ilişkiyi inceliyor. Bu da tabii ki coğrafya ile bağlantılı. Hocam resmen İlknur Biçer'le bir diyaloğa geçtiniz. Ne zaman, nasıl size ulaşacağım demiş hocam. Bizim yerimiz belli, adresimiz belli. Buraya gelirsen burada bir şekilde Cumhurbaşkanı... Hocam sizdeki videolar güncel mi demiş, sormuş hocam. Tabii videolarımızı hemen Okay. güncellemeye çalışıyoruz biz. Hatta işte... Ahmet Çakın sizdeki videolar yenilecek mi demiş hocam. Tabii ki yenileniyor hepsi. Canlı yayınlarımıza da destek veriyoruz. Ya bizim en önemli prensibimiz şu. Öğrenci mutlu olmalı, öğrenci başarılı olmalı, öğrencinin arkasında, yanında her zaman Tonguç Bizim olmalı. mutluluğumuz için bir takla atar mısınız hocam? Hemen atıyorum, çekil bir dakika şu... Teşekkürler hocam. alır Yok, mısın? şaka hocam. Tamam. Felsefeye baktığımızda düşünce bilimi, varlığı ve bilgiyi bilimsel olarak inceliyor. Siyaset zaten siyaset kuramları ve bu kuramların uygulanmasını incelerken coğrafyadan faydalanıyor. Teknocoğrafya ise tekniğin ve coğrafyanın, yani teknik ve coğrafyanın birleşiminden oluşuyor. Jeopolitik önemli bir şey. Bir devlet ya da bölgede, mesela Türkiye'nin jeopolitik önemi çok fazla Tonguç. Neden? Çünkü Türkiye Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının birleşim noktasında. Tıp yine coğrafyayla bağlantılı hastalıkların tedavisi için. İstatistik de yine coğrafyanın faydalandığı bilim dallarından bir tanesi. Peki Tonguç, sana bir soru soracağım. Niçin coğrafya öğrenmeliyiz sence? Hocam çünkü coğrafya dediğimiz şey gerçekten de hayatımızdaki en temel şeyleri bize öğreten, dünyadaki en önemli olmazsa olmazın kendisidir. Aferin, çok güzel. Gerçekten çok güzel bir iltifat da başladın. Bu arada iktisatın ne olduğunu yazmadı demişler. İktisat, ekonomi demek. İstatistik şey demek. İktisat nerede? İstatistik, iktisat bir yerde var. İktisat yok hocam. Ha, tamam, iktisat yok. İstatistik. Ha, tamam, orada da yoksa tamam, yoktur. İstatistik sayı bilimi. İktisat Ama ise... iktisat burada hocam. Ha, var mı? Tamam. İktisadın ne olduğunu yazalım. Arkadaşlar ayıp olmasın. Ekonomi bilimi. Ekonomi, yani iktisat ekonomi demek. Zaten bazı üniversitelerde iktisat bölümü derler. Bazı üniversitelerde şey derler. İstatistik ve sayı bilimi. Bunların zaten ne olduğunu bilmeniz yeterli. Bu kadar hoca size bunları, coğrafyanın faydalanıp faydalanmadığını sorar. Genelde kıl olan şeyleri, böyle işte jeofizik nedir, işte litoloji nedir, pedoloji nedir gibi, toprak bilimi, taş bilimi gibi ayrıntılı şeyleri sorarlar. Çalışıp çalışmadığınızı öğrenmek için. Şimdi niçin coğrafya öğrenmeliyiz? Birincisi haritaları okuyabilmek için. İkincisi sel, deprem, erozyona karşı tedbir alabilmek için. İklim, yağış ve mevsimleri öğrenebilmek için. İnsanı, ülkemizi ve dünyayı tanıyabilmek için. Tabii ki de iyi bir üniversiteye girmek için de coğrafya dersi önemli. Neden? Çünkü hem eşit ağırlıkta hem de sayısalda ilk sınavda coğrafya dersinin önemli bir etkisi var. Peki coğrafya nasıl gelmiş? İlk çağda Thales, Anaximander, Hekatios, Platos, Erektonos gibi coğrafya ilminin kurucuları varmış. Aynı zamanda
Strabon Coğrafya Kılavuzu adlı eseriyle ve Batlamyus'ta, yine Ptolemaios'ta yazılıyor ama Batlamyus'ta okunuyor. Bunlar ilk çağda coğrafya için çalışmalar yapmışlar. Orta çağda ise kilise baskısı nedeniyle kilise demiş ki ameno demiş ve Ameno, toriame, bana ne? sana ne? Kime ne? Kime ne? Demiş ki kilise biz durduruyoruz demişler. Sadece Hazreti İsa, Hazreti Meryem biz coğrafyayı istemiyoruz demişler. Ama Orta Çağ'da Avrupa'da coğrafya bilimler durmuş ama İslam dünyası coşmuş. İbn Hurdazbi veyahut da Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lügat Türk adlı eseri veyahut da İdrisi'nin yazdığı Kitab-ı Rüşandi gibi eserlerle coğrafya doğudan batıya taşınmış. Şimdi bunları neden anlatıyoruz arkadaşlar? Bunlar işte yeni müfredat ekleyen şeyler. Milli Bakanlığı diyor ki tamam diyor her şeyi bilsin ama Türk coğrafyacıların işte Kaşgarlı Mahmud'un eserinde Piri Reis'in haritasına yer verildiğini veyahut da İdrisi'nin Kitab-ı Rüşandi adlı eserlerini bilsin istiyor. Hocalarınızın yazında muhtemelen bunları soracaktır. Yeni Çağ ve Yakın Çağ'da ise Reform ve Rönesans'la birlikte Avrupa zincirlerinden kurtulmuş ve coğrafyada inanılmaz bir ilerleme yaşanmış. Pusulanın icadıyla da birlikte insanlar hem yeni kıtaları keşfetmişler, yani Kuzey Amerika'yı, Güney Amerika'yı keşfetmişler, hem de Afrika'nın diğer ucundan dolaşıp demişler ki biz bambaşka yerlere ulaşabiliriz. İşte ne bileyim Hindistan'a falan ulaşabiliriz demişler. Bak eskiden insanlar sadece burayı biliyorlarmış sonuç. Sadece şu haç resmi çizdiğim yer Avrupa'ya, sadece burayı biliyormuş. Sonradan Amerika'yı keşfetmişler, şu mor yeri keşfetmişler. Ondan her taraf haç olmuş. Ondan sonra evet sonra Hocam gerçekten herkes her taraf haç olmuş hocam. Niye bu kadar herkes Hristiyan olmuş? Çünkü birazcık baskı uygulamış. Hristiyanlarda yayılma politikasında ne diyorduk hocam? Emperyalizm diyordu Tonguç. Emperyalizm ve sömürgecilik, emperyalizm, işte Siyonizm, işte böyle işsizim falan böyle misyonerlik faaliyetleri yapmışlar. Hristiyanlığı dünyaya yaymışlar ama tabii ki Hristiyanlar, gerçek Hristiyanlar da esasında son dinin İslamiyet olduğunu bilip onlar da şimdi tövbe edip İslamiyet'i yavaş yavaş geçmeye başladılar. Pusulanın icadıyla insanlar yönü bilmişler. Yani hani pusular resmiyen genelde ne yazar? Yani kuzeyi göstermek için north manasında. Kuzeyi, güneyi bilince, yönlerini bilince dünyada gemicilik... Hocam Angel of Death demiş ki o çaktırmayın. Tonguç osurdu, canlı yayın dondu demiş hocam. Ondan sonra Seda Nur Özdemir diyor. Yok öyle bir şey. Hocam sınıf paketini almak istiyorum ama Tonguç mağazada göremedim. Ne yapabilirim? Lütfen görün ve yardımcı olabilirsiniz. Tonguç Akademi'den ve Tonguç Akademi'nin sitesinden rahatlıkla buna ulaşabilirsin Seda Nur. Tonguç mağazada görememiş hocam. Tonguç mağazada olmaz, Tonguç Akademi'de olur. Çünkü Tonguç mağazada kitaplar oluyor, Tonguç Akademi'de videolarımız olur. Senin istediğin sınıf paketi, sınıf anahtarı ve içerisinde akıl haritaları, akıl notları olduğu muhteşem bir paket. Buna herkes ulaşmak istiyor. Ben de seninle aynı fikirdeyim. Ona Tonguç Akademi'den ulaşacaksın Seda Nur. Şimdi devam edelim. Fiziki coğrafyada Alexander von Humboldt, beşeri coğrafyada Karl Ritter demişler ki biz, bu tipleri de böyle esasında, böyle artist bir tipleri yok esasında. Ciddi bir şekilde coğrafyada yeni çağ ve yakın çağda ilerlemişler. Hocam Black Rainbow demiş ki bu arada mükemmel ders anlatıyorsunuz. Sizin sayenizde bütün tembellik yaptığım eğitim hayatım boyunca geçen yıl 11. sınıflar arasında 1. oldum. Çok teşekkür demiş hocam. Tebrikler Bilek. Uğur Güzel demiş hocam 2 milyon aboneye özel yüzünüzü gösterin, merak ettiğimiz için ders çalışamıyoruz, uyuyamıyoruz, geceleri bence yüzümüzü gösterirsek bu sefer hiç çalışamazsınız, iyice uyuyamazsınız, kabus görmeye başlarsınız. Ben o yüzden her şeyi tadında bırakalım, böyle güzel gidiyor arkadaşlar. Zaten bizim yüzümüzü görmeye gelenler oluyor. Görünce diye böyle bir yıkılma oluyor. Mike Queen's Kösem demiş ki okur musunuz Tonguç ya 7. sınıftan beri hiç okumadın beni. Hocam müfredatta uygun mu sınıf anahtarı demiş. Tabii ki bizim en çok dikkat ettiğimiz şey sınavlarda hocalar nasıl sorar, Milli Eğitim Bakanlığı nasıl sorar, müfredat nedir, buna dikkat ediyoruz. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı bizleri denetliyor. Diyor ki ya siz böyle ücretsiz video yapıyorsunuz, sınıf anahtarları yapıyorsunuz ama bunlar okullara uygun mu, sınıflara uygun mu? Biz diyoruz ki evet efendim uygun, bakın sizin yayınladığınız müfredata, talim terbiyeye uygun hareket ettik diyoruz. Zaten bizi öğrenciler de en büyük denetleyici. Öğrenci diyor ki hocam sizin anlattığınız yazılıda çıkmadı dememeleri için direkt hocaların da takip ettiği müfredata en uygun şekilde hareket ediyoruz. Evet, Osmanlı'da da coğrafya önemliydi. Osmanlı'da ilk coğrafya eserler Fatih Sultan Mehmet Han, yani 2. Mehmet, Büyük Fatih Sultan Mehmet, Batlamyus'un kitabını ve haritasını tercüme ettirdi. Piri Reis kitabı Bahriye diye, denizcilik kitabı diye güzel bir gezi kitabı ve aynı zamanda coğrafya kitabı hazırladı. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi hem bir gezi kitabı hem de bir coğrafya kitabıydı. Ülkemizde coğrafya 1900 yıllarda başlıyor Tonguç'um. İşte bak bu adamların zaten atlaslarını görürsün, mutlaka evinde vardır. Abinden ablandan kalan. Faik Sabri Duran, Ali Macit Arda. Bilhassa şu isim çok önemli. Bu 1900 Mustafa Kemal Türk döneminden sonra Türkiye coğrafyasını geliştiriyor. Zaten biz geçen seneki sınavdan hatırlarsın, tevhid tedrisatla birlikte Türkiye coğrafyasını Türk hocalar okutacak diyoruz. Bütün okullarda Türk hocalar, Türkiye'nin esasında gerçekten mükemmel bir coğrafya özelliği var Tonguç. Üç tarafımız denizlerle çevrili olduğu gibi aynı anda bir yerlerde kar yağarken bir yerlerde hava böyle güneşli, günlük güneşlik denize girecek hale geliyor. 4 mevsim bir arada. Evet.
Dolayısıyla bunu bilmemiz lazım. Gerçekten insanlar sadece yaşadığı yerin iklimi var zannediyor. Mesela şu anda bazı yerlerde havalar soğudu ama bazı yerlerde insanlar hala sıcak havanın tadını çıkarıyorlar. Belediye otobüsünde bile hocam kaloriferin yanında oturan adam terler dökerken camın kenarında okuyan adam yağmur yağıyor hocam. Aynen, böyle mükemmel sıra dışı bir ülkeyiz biz. Dolayısıyla ülkemizin önemli coğrafyalarını bilmemiz lazım. Peki ilk sırada ne çıkar? Sonuçta bu canlı yayını izleyenler yazılıda ne çıkacağını merak ediyorlar. İlk yazılıda bir kere dağılış ilkesi, nedensellik ilkesini hoca soracaktır. 1. İnsanın doğaya, doğanın insana etkisine örnekler veriniz diyecektir. 2. Aynı zamanda coğrafyanın yararlandığı bilim dallarından işte böyle biraz daha ismi artistik olan jeodezi, biyoloji, litoloji, pedoloji gibi kavramları iyi bilin. 2. 3, özür dilerim. Aynı zamanda tarihte ilk çağda, orta çağda veya yeni çağda coğrafya bilimiyle alakalı neler yapılmış. Bilhassa Müslüman ve Türk coğrafyacıları, işte Divan-ı Lügat Türk eserinde Kaşgarlı Mahmud'un, İbn-i Rüşd'ün eserlerini falan mutlaka bilin ki çok daha iyi sınavda iyi bir not alın. Şimdi Tonguç'um canlı yayınımızı bitiriyoruz. Ödüllü sorumuza geldik. Hocam Mehmet Emin Gönül, Ömer Halis Demir'in yeğeni bizim okula demiş hocam. Vay, gerçekten güzel. Sevinç'ten hocam paketi sipariş ettim, ne zaman gelir, çabuk gelsin lütfen demiş hocam. Hemen geliyor, hemen Sevinç'ten sipariş hemen geliyor. Kargocu arkadaş Veysel'cim lütfen hemen erken gönderirsen. Keşke İstanbul'da olsaydım ama Bitlis'teyim demiş İlker Sıkıntı yok. İlla ki bir gün İstanbul'a gelirsin, o zaman bizi ziyaret edersin, biz de seni görürüz inşallah. Hocam mola canım çekti kola demiş Deniz Emir Perk. Kola zararlı, asit var ama olsun, yine de mola veriyoruz şimdi zaten canlı yayınımızda. Hocam şu an 12 olarak tutuşuyorum. Dediğim gibi sadece 11'de çalışmaya başladım ve çok eksiğim var. Sizin sayenizde tamamlamaya çalışıyorum. Black Rainbow hocam. Şimdi YGS'ye hocam Enes Koçyiğit 9. sınıfta en önemli ders hangisi demiş. 9. sınıfta en önemli ders matematik. Tabii ki de matematik ama Türk dili ve edebiyattan kalırsan sınıfta da kalıyorsun. O yüzden onlara da çalışman lazım. Daha doğrusu 9. sınıfta en önemli ders matematik ama diğer dersler de önemsiz anlamına gelmiyor. Diğer dersler de son derece önemli. Neden? Çünkü mesela kimya dersi 9. sınıf kimya demek. Kimya diye bir ders var işte. Adı simyaydı, sonra kimya yaptılar. Kimya dersi Tonguç'um direkt olarak YGS kimya. Veyahut da fizik dersi yine YGS'nin %40'ını temelini oluşturuyor. Coğrafya %50'sini oluşturuyor YGS'nin. Dolayısıyla sen öğrendiğin hiçbir şey boşa gitmiyor Tonguç. İleride gireceğin, doktor mu olmak istiyorsun, mühendis mi olmak istiyorsun, avukat mı, hakim mi, savcı mı, ne olmak istiyorsan onlarla alakalı bilgilerin sınavların yapıldığı üniversite sınavına yönelik bir destek oluşturuyor. Hocam Zeynep İrem TR demiş ki hocam biz ona geçtiğimizde bizi boşlayacak mısınız hocam demiş. Hayır. 9. sınıfta... Yoksa yine devam edecek misiniz hocam? Tabii ki. Tonguç Akademi'nin en önemli özelliği şudur Tonguç. Arkadaşlara da söylüyorum bunu. Öğrenciyi arkadaş edinmiştir. İnsan arkadaşını satar mı Tonguç? Ben arkadaşlarımı satıyorum hocam genellikle, özür dilerim. İnsan dedim ama. İnsan satmaz hocam. İşte biz de insan olduğumuz için öğrencilerimize her şekilde destek olmaya devam ediyoruz Tonguç'um. Başka... Hocam geçmiş olsun. Siz zaten hastasınız. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu peki benim hasta olmam İnsanın doğaya etkisi mi, doğanın insan etkisi mi Tonguç? Hocam her şeyi derse bağlısınız. Çok teşekkürler. Gerçekten. Ama cevap vermedin hala. Doğanın insan etkisi. Doğanın insana etkisi. Teşekkür ederim Tonguç. Aferin. Hocam, o zaman ödülü sorumuzu hemen yapalım. Güzel akıl haritalarına nereden ulaşabilirim hocam? Tonguçakademi.com'dan ve Tonguç mağazadan ulaşabilirsin. Akıl haritalarını aldığında akıl notlarını hediye ediyoruz. Sınıf paketini aldığında da bunların hepsini birden hediye ediyoruz. Ödülü sorumuzu yap, yorumlara yolla Tonguç'um. Aynı zamanda YouTube'da, Facebook'ta, Instagram'da bizi takip etmeyi unutma. Tonguçakademi.com'da zaten bütün bu anlattıklarımızın hepsi detaylı bir şekilde var. Bir önceki bir sonraki videomuza bakmayı unutma Tonguç.